Yıl 1960'lar, savaştan yeni çıkmış Güney Kore o kadar yoksuldu ki kişi başına düşen milli geliri sadece $80 civarındaydı. İnanması güç ama o yıllarda Türkiye, Güney Kore'den tam olarak 3 kat daha zengindi. İki ülkede kendi otomotiv sanayisini kurmak için düğmeye tam olarak aynı yıllarda bastı. Biz 1966'da Anadolu yollara çıkarırken Güney Kore 1967'de bugün bir dünya devi olan Hyundai'yi kurdu. Hatta ilginçtir, başlangıç çizgimiz tıpatıp aynıydı. Her iki ülkenin de ürettiği ilk araçların kaputunun altında İngiliz Ford motoru yatıyordu. Peki sonra ne oldu? Nasıl oldu da aradan geçen yarım asırda Güney Kore dünyaya teknoloji satan küresel bir otomotiv imparatorluğuna dönüşürken Türkiye kendi markasını yaratamayıp yabancıların devasa bir montaj fabrikası olarak kaldı? Bu videoda bu soruların cevabını arayacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Yıl 1955, Kore Savaşı'nın ateşkesinin üzerinden 2 yıl geçmiş. Seul'ün kenar mahallelerinde Chu Mu-song adında bir oto tamircisi Amerikan ordusuna ait hurdalıklardan parça topluyor. Bir Wills Jeep kasası, bir Ford motorunun eksantrik mili, bir Dodge kamyonun direksiyonu. Bu adamın fabrikası yok, mühendislik diploması yok, devlet desteği yok. Ama elinde çok değerli bir şey var. Çalışkan bir ekip ve kırılmaz bir inat. 8 ay süren çalışmaların sonunda 1955 yılında ortaya bir araç çıkıyor. Tamamen hurda parçalardan inşa edilmiş, görünüşü pek de şık sayılmaz ama çalışıyor. Motorunu çevirince çalışıyor. Bu araca verilen isim Korece'de şu anlama geliyor: yeni başlangıç, yani Sibal. Sibal sadece bir araç değil, bir semboldü. Savaştan yeni çıkmış, yara aç bir ülkenin kendi imkanlarıyla bir şeyler üretebileceğini ispatlıyordu. Devlet bu projeyi ciddiye aldı ve çoğunun küçük atölyesine destek verdi. 1955'ten 1963'e kadar yaklaşık 250 Sibal üretildi. 250 araç bugünün gözüyle bakılınca gülüş bir rakam. Ama 1955 Güney Kore'sinde bu bir mucizeydi. Türkiye'ye geçelim. Yıl 1961, Ankara'da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda, diğer adıyla MKE'de bir grup mühendis olağanüstü bir projeyi tamamlamak üzere. Hedef net, yerli, %100 Türk malzemesiyle yapılmış bir otomobil üretmek. Ve bunu başarıyorlar. Sadece 129 günde Devrim adını verdikleri bu araç 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı'nın önüne getiriliyor. Cumhurbaşkanı araca biniyor, test sürüşü yapıyor. Hükümet sevinçli, mühendisler gurur içinde. Türkiye'nin ilk yerli otomobili hazır. Peki seri üretime ne zaman başlıyor? Hiç başlayamıyor. Karar verecek komisyon toplanıyor, raporlar yazılıyor, dosyalar biriktiriliyor. Sonunda bir hükümet yetkilisi şu cümleyi söylüyor: ekonomik değil. Devrim arabası bir bakanlık deposuna kaldırılıyor ve bir daha oradan çıkamıyor. Bu kararın arkasında birkaç farklı güç var. Bir kısmı gerçekten ekonomik kaygı. 1961 Türkiye'si bir motorlu araç için gerekli çelik, lastik ve elektrik donanım sanayisinden yoksun. Ama bir kısmı da daha karanlık. O yıllarda bazı ithal araç distribütörleri siyasi çevrelerle güçlü bağlantılar içinde. Yerli bir arabanın piyasaya çıkması onların işini bitirir. Türkiye'nin ilk yerli araç projesi lobiciliğin kurbanı mı oldu? Tarihin cevaplamaya hala devam ettiği bir soru. Ama bir türlü cevabı bulunamıyor. 1958 yılında Güney Kore'de çok farklı bir gelişme yaşanıyor. Chu Jung-yang adında Kuzey Kore'den güneye göç etmiş, okuma yazmayı güç öğrenmiş bir adam. Küçük bir inşaat şirketi kurmuş. Şirketin adı Hyundai. Türkçe karşılığı ise modern çağ. Chu Jung-yang daha sonra şöyle diyecek: ben hesap makinesi kullanmayı bilmezdim ama rakamları kafamda tutardım. Mühendislerim vardı ama kararı ben verirdim.
1960'ların başında Hyundai inşaat işlerinden para kazanıyor ama Chung'un gözleri hep otomotivde. Arabaya bakıyor, içini söküyor, nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Henüz bir otomobil fabrikası kurmak çok uzak bir hayal gibi görünüyor ama Chung bunu biliyor. Büyük hayaller küçük adımlarla başlar. 1960 yılında Tablonet her açıdan Türkiye önde. Kişi başı milli gelirde, okuryazarlık oranında, fabrika sayısında, devlet kurumlarının olgunluğunda, Güney Kore ise harabeye dönmüş bir ülkenin yeniden ayağa kalkma mücadelesi içinde. Ama şu farka dikkat edin. Türkiye rahat, Güney Kore ise aç ve açlığı biliyor. İktisat tarihçileri buna varoluşsal baskı diyor. Güney Kore için büyümek bir tercih değil, hayatta kalmak demekti. Bu fark ilerleyen 10 yıllarda her şeyi değiştirecekti. 27 Mayıs 1960 Türkiye'de askeri darbe, Demokrat Parti hükümeti devrildi. Başbakan ve 2 bakan idam edildi. Meclis faaliyetleri askıya alındı. Bu darbenin otomotiv sektörüne doğrudan etkisi oldu mu? Evet, oldu. Darbe sonrası kurulan Milli Birlik Komitesi döviz sıkıntısı gerekçesiyle 1960 yılında yabancı otomobil ithalatını tamamen yasakladı. Türkiye'ye hiçbir şekilde yurt dışından araç getirilmeyecekti. Sınır kapılarında ise katı bir şekilde gümrük müdürleri bu emri uyguluyordu. Peki bu yasak ne doğurdu? Teoride yerli üretimi teşvik, pratikte ise bambaşka bir şey. Türkiye'deki iş insanları kısa sürede bir çözüm buldu. Araç ithal edemiyorsunuz, tamam, ama araç parçası ithal edebilirsiniz. Motoru ayrı getir, şasisini ayrı getir, gövdeyi ayrı getir, üst yapıyı ayrı getir. Bunları Türkiye'de bir araya getirirsen bu artık ithal araç değil, yerli montaj sayılıyordu. Bu yönteme o dönemin ticaret çevrelerinde çok güzel bir isim takıldı. Fason montaj ya da halk arasındaki adıyla parça kaçakçılığı. Yasal mıydı? Kısmen. Yönetmelikler bu konuda yeterince açık değildi ve her gümrük müdürü farklı yorumluyordu ama işe yarıyordu. 1960'ların başında İstanbul ve Ankara'da küçük atölyeler açıldı. Buraya İngiltere'den, Almanya'dan, hatta bazen Japonya'dan parçalar getiriliyordu. Ustalar bu parçaları birleştiriyor, üstüne Türkçe bir tabela yapıştırıyordu. Ortaya çıkan araç teknik olarak Türkiye'de üretilmiş sayılıyordu. Ama bu küçük atölyeler düzeyindeki montaj işi gerçek anlamda bir otomobil sanayisi değildi. Bunun farkında olan adam Vehbi Koç'tu. Koç o yıllarda Türkiye'nin en büyük ticaret imparatorluğunu yönetiyordu ve otomotivde büyük bir fırsatın kapıda olduğunu görüyordu. 1966'da Vehbi Koç, Ford Motor Company ile ortaklık kurdu ve Otosan'ı hayata geçirdi. Fabrika İstanbul'un yakınında İzmit'te kuruldu. Ama bu fabrikada ne üretecekti? Ford'un İngiltere'deki modellerinden biri olan Cortina modelini üretecekti. Ford Cortina o dönemin en popüler orta sınıf otomobillerinden biriydi. Motor tamamen İngiliz mühendisliği ürünü, tasarım tamamen İngiliz. Türkiye'nin bu süreçteki katkısı karosör üretimi, montaj ve satış. Teknoloji tamamen dışarıdan geliyordu. Bu arabaya Türkiye'nin koyduğu isim Anadolu, güzel bir isim. Anadolu'dan gelen anlamını taşıyordu. Ama içinde Anadolu'nun yarattığı hiçbir teknoloji yoktu. Şimdi dikkat edin, 1967 yılında Güney Kore'de kurulan Hyundai Motor Company'nin ürettiği ilk araç neydi? Ford Cortina. Aynı İngiliz motoru, aynı Avrupa tasarımı. Hem Türkiye'nin Anadolu hem de Hyundai'nin Cortina'sı aynı fabrikadan çıkmış motor bloklarıyla çalışıyordu. Bu bir tesadüf değil. O yıllarda Ford gelişmekte olan ülkelere kendi modellerine üretme lisansı veriyordu. Brezilya'da da aynı motor kullanıldı, Hindistan'da da. Bu modelin adı otomotiv tarihine Ford Cortina teknoloji transferi olarak geçti. 1967'de Türkiye ve Güney Kore tam anlamıyla aynı başlangıç çizgisindeydi. İkisi de yabancı teknoloji ithal ediyordu. İkisi de montaj bandında üretim yapıyordu. İkisinde de yerli motor yoktu. Anadolu'da yerli tasarım vardı, Hyundai'da ise yerli tasarım bile yoktu. Ortaya çıkacak fark mühendislerin değildi, devletlerin ve sanayi politikacılarının elindeydi. 1971 Türkiye'de bir başka askeri muhtıra, hükümet istifa ediyor. Ülke yeni bir belirsizlik dönemine giriyor ama bu kargaşanın ortasında otomotiv sektörü için çok önemli bir adım atılıyor. TOFAŞ.
Koç grubu ile Fiat ortaklığıyla kurulan Tofaş yani Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Bursa'da üretime başladı. Üretilen ilk araç Fiat 124'tü. İtalyan tasarımı, İtalyan motoru, İtalyan teknolojisi, Türkiye'nin katkısı, fabrika, işçilik ve iç pazar. Aynı dönemde OYAK Renault kuruldu. OYAK yani Ordu Yardımlaşma Kurumu Fransız Renault ile el sıkıştı. Türkiye'de Renault 12'yi üretmeye başladı. Bu iki fabrikanın kurulmasıyla birlikte Türkiye'de iç pazar korumaları da güçlenmişti. Yabancı araç ithalatına uygulanan gümrük vergileri %100'ün üzerine çıktı. Bazı dönemlerde %200'ü bile buluyordu. Bu ne demek? Yurt dışından bir araç getirip Türkiye'de satmak arabanın kendi fiyatının 2 ile 3 katına mal oluyordu. Pratikte bu şekilde bir araç satmak imkansızdı. Ve işte o zaman ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'de araç almak için sıra bekleniyordu. Gerçek anlamda bir sıra. Bir Tofaş 124 siparişi ediyorsunuz ancak 1,5-2 yıl sonra aracınıza kavuşuyordunuz. Talep öylesine yüksekti ki arz karşısında yetersiz kalıyordu. Bu tablonun Tofaş ve OYAK Renault açısından anlamı şuydu: ne üretirsem satarım. Kaliteyi arttırmama gerek yok. Yeni teknoloji geliştirmeme gerek yok. İhracata çıkmama hiç gerek yok. Zaten iç pazar yeterliydi. Hatta fazla bile geliyordu. Peki bu fabrikalara yabancı ortaklar yani Fiat ve Renault ihracat yapmasına izin veriliyor muydu? Hayır, lisans sözleşmelerinin derinlerine bakıldığında açıkça görülüyor. İhracat yasağı maddeleri var. Bu araçları Türkiye dışına satamazsınız. Çünkü Fiat'ın Almanya'ya, Fransa'ya sattığı araçlar var. Türkiye'de üretilen araçların bu pazarlara girmesini istemiyorlardı. Rakiplerini kendileri yaratmak istemiyorlardı. Aynı yıllarda Güney Kore'nin başında Cumhurbaşkanı Park Chung-hee var. Askeri darbeyle iktidara gelmiş, otoriter, acımasız bir lider. Ama otomotiv sektörü tarihine geçen bir kararı var. Park Chung-hee, Güney Kore'nin büyük sanayi şirketlerine 1970'lerin başında şunu söylüyor: size devlet bankalarından düşük faizli, uzun vadeli kredi vereceğim. Fabrika kuracaksınız, istihdam yaratacaksınız. Ama tek bir şart var: dünyaya satış yapacaksınız. Amerikalıya, Avrupalıya, Asyalıya araç satıp ülkeye döviz getireceksiniz. Bunu başaramazsanız krediyi keserim. Şirketinizi devlet idaresine alırım. Gerekirse şirketi kapatırım. Bu tehdit gerçekten uygulandı mı? Evet, 1970'lerin sonunda bazı sanayiciler bu baskıya dayanamayıp hükümetle müzakereye girdi. Park Chung-hee geri adım atmadı. İhracat zorunluluğunu şart olarak dayattı. Peki Hyundai bu baskıya nasıl cevap verdi? Hyundai'nin CEO'su Chuk Soo-young, Ford ile olan taşeronluk ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Akıl almaz bir karar. Güney Kore'de henüz otomobil mühendisliği eğitimi neredeyse yok. Ülkede motor tasarımı yapabilecek tecrübeli mühendis bile yok. Ama Chuk Soo-young şöyle düşünüyordu: eğer başkasının arabasını monte etmeye devam edersem onların izniyle büyüyebilirim. Ben bağımsız büyümek istiyorum ve yapıyor. Tasarımı için İtalya'ya gidiyor. Dünyanın en ünlü otomobil tasarımcılarından Giugiaro Giugiaro ile görüşüyor. Giugiaro'nun kart vizitine bakın. Lamborghini Countach, Volkswagen Gold, Lotus Esprit, Alfa Romeo, Alfa Sud. Bu adamın çizdiği her araç efsaneye dönüşüyor. Hyundai Giugiaro ile anlaşıyor ama tek bir şart var: tasarımın patenti Hyundai'de kalacak. Motor için Japonya'ya gidiyor. Mitsubishi ile anlaşma yapıyor. Mitsubishi motor lisansını satacak. Bu sefer de patent önemli. Motor teknolojisi Hyundai'ye devrediliyor. Türkiye'deki fiyat anlaşması gibi sadece üretim hakkı verilerek kısıtlanmıyor. 1975 yılında ortaya çıkan araç Hyundai Pony. Hyundai Pony sadece bir araç değildi. Koreli bir manifesto gibiydi. Şunu söylüyordu: biz artık başkasının arabasını monte etmiyoruz. Bizim arabamız var ve bunu dünyaya satacağız. 1976'da Ekvador'a ilk ihracat, 1977'de Costa Rica, 1979'da Orta Doğu ülkeleri, 1984'te Kanada'ya giriyor. 1986'da yani sadece 11 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri pazarına giriyor. Hyundai Excel modeli ABD'de ilk yılında 168 bin adet satıyor. Bu o güne kadar hiçbir markanın ABD'deki ilk yılında elde edemediği bir rekordur.
Amerikalılar bu araç hakkında ne düşünüyor? Ucuz, güvenilmez, birkaç yıl sonra bozuluyor, parçaları bulunmuyor, servis ağı yok, eleştiriler acı. Ama Hyundai bu eleştirileri duyuyor ve her birini bir probleme dönüştürüp üzerinde çalışıyor. Önemli olan şu, Hyundai bu arabayı istediği yere satabiliyordu. Çünkü patent ondaydı. Ford ya da Fiat ya da Renault gibi bu ülkeye satma, orada benim satışım var diyemezdi. Bağımsızdı ve her yere satabiliyordu. Aynı dönemde Türkiye'ye bakın. Tofaş Fiat 124'ün ardından Murat 131'i üretiyor. Kaliteli bir araç. Türkiye'de de çok seviliyor. Ama ihracat yapabildi mi? Sözleşme yasaklıyor. Kendi teknolojisini geliştirebildi mi? Bunun için Fiat'tan izin almak gerekiyor. Motor tasarım üzerinde değişiklik yapabiliyor mu? Hayır, yapamaz. Ve şu tabloyu düşünün. 1978 yılında Türkiye Güney Kore'nin önünde. Yıllık üretimde, fabrika kapasitesinde, iç pazar büyüklüğünde Türkiye daha iyi durumda. 1978'den itibaren Güney Kore üretim rakamlarında Türkiye'yi geçiyor ve bir daha geri dönmüyor. 1978'de Türkiye'de Bülent Ecevit Başbakan, Türkiye siyasi şiddet dorukta, her gün sağ sol çatışmaları ölümlere yol açıyor. Döviz rezervleri tükeniyor, IMF'in kapısı çalınıyor, enflasyon %50'nin üzerinde, ithalat büyük ölçüde kısıtlanıyor, fabrikalar ham madde bulamıyor. Ve enerji krizi, 1973 petrol şokuyla başlayan enerji sıkıntısı Türkiye'yi derinden vuruyor. Fabrikalar elektriksiz kalıyor, üretim düşüyor, montaj bantları duruyor. 1978'de Güney Kore'de neler oluyordu? Güney Kore'de de ekonomik zorluklar var. 1973 petrol krizi Kore'yi de vurdu ama Park Chung-hee hükümetinin cevabı farklı oldu. Enerji verimliliğini arttır, daha hafif araçlar üret, ihracatı arttır. Hyundai bu krizde küçülmedi. Aksine küçük ve yakıt tasarruflu araçlara yoğunlaşarak piyasadaki konumunu güçlendirdi. 1980'lerin başında Hyundai mühendisleri bir projeye başlıyor. Mitsubishi'den aldıkları motoru söküyorlar. Her parçayı numaralandırıyorlar, ölçüyorlar, çiziyorlar. Nasıl çalıştığını anlıyorlar. Ardından aynı mantıkla ama daha iyi biçimde tasarlıyorlar. Bu yönteme tersine mühendislik deniyor. Japon otomobil şirketleri aynı yöntemi Amerika'dan öğrendiler. Amerikalılar bunu Almanya'dan öğrenmişti. Bu teknolojik öğrenmenin en eski yollarından biriydi. 1991 yılında Hyundai kendi geliştirdiği ilk motorunu tanıtıyor, Alpa. Bu an Güney Kore otomotiv tarihinin dönüm noktasıdır. Artık ne Ford'a, ne Fiat'a, ne de Mitsubishi'ye ihtiyaç var. Motor tamamen Koreli, tasarım tamamen Koreli, patent tamamen Koreli. Türkiye bu dönemde ne yapıyordu? Tofaş ve Renault fabrikalarını büyütüyordu, üretim miktarları artıyordu, kalitelerini iyileştiriyorlardı. Bunların hepsi değerli ama hiçbirinde Türkiye'ye ait bir patent, bir teknoloji, bir marka değeri birikmiyordu. 12 Eylül 1980 Türkiye yeni bir askeri darbeyle karşı karşıya kaldığı bir tarihtir bu tarih. Ülke yine sıfırlanmıştır bu tarihte. Bu sefer sonuçları çok farklı oldu. Darbenin ardından iktidara gelen Turgut Özal 1983'te seçimlerle başbakan olmuştur ve Türkiye ekonomisini köklü biçimde dönüştürmüştür. Serbest piyasa reformları, dışa açılma, özelleştirme, bunların birçoğu Türkiye için uzun vadede olumlu sonuçlar doğurdu ama otomotiv sektörüne kısa vadeli etkisi karmaşıktı. Özel hükümeti yabancı yatırımı çekmek için kapıları açtı. Gelin fabrika kurun, Türk işçisi çalıştırın mesajı verildi. Bu mesaj doğruydu ama aynı dönemde yerli teknoloji geliştirme, kendi markasını kurma yönündeki stratejik bir zorunluluk dayatılmadı. Türkiye üretim merkezi olayım dedi ama teknoloji üreteyim demedi. Güney Kore'de de askeri darbe oldu. 1979'da Park Chung-hee suikastla öldürüldü. 1980'de Chun Do-han iktidara geldi. Siyasi baskı devam etti. İnsan hakları ihlalleri sürdü. Ama otomotiv politikası değişmedi. İhracata dayalı büyüme modeli darbe gelsin gitmez devam etti. Sanayicilere verilen devlet desteği kesilmedi. Ar-Ge teşvikleri sürdü. Hyundai 1984'te Kanada'ya girdi. 1986'da Amerika'ya. Bu stratejik yürüyüş darbe olsun ya da olmasın devam etti. Bunun adı devlet kapasitesi. Devletin sadece para vermesi değil, uzun vadeli bir stratejiyi ısrarla hayata geçirmesiydi.
Türkiye bu kapasiteden yoksundu. Çünkü her 5 yılda bir yeni hükümet, her 10 yılda bir yeni darbe, her dönemde yeni öncelikler geliyordu. 1990'larda Türkiye 10 yıl boyunca tam anlamıyla bir siyasi ve ekonomik kargaşanın içinde kaldı. Körfez Savaşı'nın tetiklediği döviz sıkıntısı, PKK terörünün doruk noktaları, koalisyon hükümetleri, 1994'te döviz krizi, bankaların çöküşleri, 1999'da Marmara depremi, %80 ila %85 arasında değişen enflasyon rakamları. Bu ortamda bir sanayici nasıl 10 yıllık plan yapabilirdi? Nasıl yüzlerce milyon dolarlık Ar-Ge yatırımına girişebilirdi? Nasıl kendi motorunu tasarlayacak mühendis kadrosunu oluşturabilirdi? Bu soruların cevabı yok çünkü ortam imkan vermiyordu. 1990'larda Güney Kore ne yapıyordu? 1997'de Asya finans krizi patlak verdi ve Güney Kore IMF'e gitmek zorunda kaldı. Sanayicilerin bir kısmı çöktü ama Hyundai ve Kia hayatta kaldı ve krizden daha güçlü çıktı. 1996'da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği yürürlüğe girdi. Bu otomotiv sektörü için bir devrim gibiydi. İyi haber şuydu, artık Türkiye'deki tüketici istediği arabayı alabilecekti. Volkswagen, BMW, Peugeot, Toyota hepsi Türkiye pazarına serbestçe girebildi. Sıra bekleme bitti, fahiş fiyatlar bitti. Kötü haber şuydu, Türk fabrikalarının artık gerçek bir rekabet ortamında hayatta kalması gerekiyordu. Dünyaca ünlü markalarla aynı pazarda yarışmak zorundaydılar. Ne oldu? Türk fabrikaları bu rekabete hazır değildi. 1990'ların ikinci yarısında bazı eski modeller hızla piyasadan silindi. Ama burada kritik bir dönüş yaşandı. Türkiye'deki fabrikalar güçlü yabancı ortakların küresel üretim zincirlerine entegre olmak zorunda kaldı. Bugün Türkiye'deki fabrikalara bakın. Ford'un Transit ticari aracı dünyada en çok bu coğrafyada üretiliyor ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. Fiat Egea Avrupa'nın en çok satılan orta sınıf araçlarından biri ve Bursa'dan çıkıyor. Hyundai i20 İzmit fabrikasından Avrupa pazarlarına gönderiliyor. Türkiye 2023 yılında yaklaşık 1.400.000 araç üretip bunların %70'ini ihraç etti. Hem ticari araç hem de binek araç kategorisinde Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri. Bu bir başarı mı? Kesinlikle evet. Fabrika kalitesi, işçilik standartları, verimlilik açısından Türkiye Avrupa'nın en iyi üretim üslerinden biri oldu. Ford'un Türkiye'yi seçmesi tesadüf değil. İngiltere, Almanya ve Romanya ile kıyaslandığında maliyet ve kalite dengesi Türkiye'yi öne çıkarıyor. Ama şu soruyu soralım. Bu arabadan elde edilen toplam değerin kaçta kaçı Türkiye'ye kalıyor? Bir Ford Transit'in fabrikadan çıkış değerini ele alalım. Bu değerin içinde şunlar var. Motor ve aktarma organları teknolojisi, yazılım ve elektronik sistemler, marka değeri, tasarım patenti, küresel dağıtım ağı, satış sonrası servis gelirleri, bunların tamamı Ford'a ait. Türkiye'ye kalan işçilik maliyeti, enerji, yerel tedarikçilerin katkısı, vergi gelirleri. Hesaplamalara göre bu modelde toplam değerin yaklaşık %20 ile 25'i Türkiye'de kalıyor. Geri kalan %75 ila 80 yurt dışına akıyor. Ve Global Lloyd Endeksi ile yapılan 2024 tarihli akademik analize göre Türkiye ile Güney Kore arasında otomotiv ticaretinde Türkiye hala Kore'den yoğun biçimde aramalı ve teknoloji ithal ediyor. Yani Türkiye'de Hyundai araçları üretiliyor ama bu araçların içindeki teknoloji yine Kore'den geliyor. Anadolu'dan Egea'ya, Murat'tan Transit'e uzanan bir çizgi var. Bu çizginin üzerinde hep aynı şey yazıyor. Made in Turkey. Ama altında hep aynı gerçek yatıyor. Teknoloji başkasının, marka başkasının, patent başkasının. 2001 yılı Aralık ayı Gemlik'te büyük bir tören yapıldı. Türkiye'nin otomobili yani TOG kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanı törende konuşuyor. Fabrika kurulacak, Türkiye kendi elektrikli aracını üretecek. Peki bu proje neden farklı? Neden bu sefer Tofaş ya da Oyak Renault gibi bir yabancı lisans hikayesi değil? Çünkü TOG'un tasarımı Türkiye'de yapıldı. Belki tasarımcısı yabancı olabilir. Bir İtalyan firmasına da yaptırılabilir ama patentleri Türkiye'de kaldı. Mühendislik altyapısı Türkiye'de kuruldu. Batarya yönetim sistemi için yerli teknoloji geliştirildi. Yazılım platformu Türkiye'de yazıldı ve en önemlisi bu araçların üzerindeki tüm patentler Türkiye'ye ait. Şu anda otomobil dünyasında köklü bir dönüşüm yaşanıyor. İçten yanmalı motor egemenliği yani yaklaşık 140 yıllık dizel ve benzinli motor çağı sona eriyor. Yerine elektrikli araçlar geliyor.
Bu dönüşüm neden Türkiye için bir fırsat? Şöyle açıklamak istiyorum. Benzinli motor teknolojisinde Almanya'nın 100 yıllık birikimi var. Japonya'nın 80 yıllık birikimi var. Güney Kore'nin 40 yıllık birikimi var. Bu konuda onları geçmek neredeyse imkansız. O treni biz çoktan kaçırdık. Ama elektrikli araç teknolojisinde durum farklı. Batarya yönetimi, yazılım ve yapay zeka tabanlı sürüş sistemleri, şarj altyapısı, bunlar henüz emekleme aşamasında. Tesla bile 15 yıl önce kuruldu. BYD 10 yıl önce elektrikli araç üretimine geçti. Bu yarışta rekabetçi olmak için 10 yıllık birikime sahip olmak bile yeterli. TOG tam da bu pencereyi kullanmaya çalışıyor. Hyundai'nin 1975'te Pony ile yaptığını TOG 2021'de elektrikli araçlarla yapmaya çalışıyor. Ama şunu da net söyleyelim. TOG henüz bir başarı hikayesi değil, henüz bir potansiyel hikayesi. Güçlü yanları şunlar: tasarım ve mühendislik Türkiye'de, yazılım geliştirme Türkiye'de, devlet desteği somut, vergi muafiyeti, kamu alımı taahhüdü, Ar-Ge teşvikleri var. Ve şu an itibariyle TOG piyasaya oldukça güçlü bir şekilde girmiş durumda. Müşteriler araçlarını alıyor ve kullanıcılar genel olarak bu aracı seviyor. Zayıf yönleri şunlar: üretim kapasitesi hala çok düşük, fiyat değer dengesi rekabetçi değil, küresel servis ağı yok, marka güvenini sıfırdan inşa etmek zorunda ve ciddi rakipleri var: Tesla, BYD, Volkswagen ID serisi, Hyundai Ioniq. Hyundai da 1970'lerde ucuz ve güvenilmez bulunuyordu ama devlet desteği kesilmedi, şirket pes etmedi. 10 yılda marka güvenini inşa etti. Soru şu: Türkiye bu sefer o sabrı ve tutarlılığı sürdürebilecek mi? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarihi araçlar videosuyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın.